Bu tarifi kaçırmamalısınız. Bir su bardağı yeterli ama kafalarda hiçbir soru işareti kalmaması için yine de ölçerek yapalım. Darasını alıyorum. İstediğiniz her mercimeği kullanabilirsiniz ama renk olarak sarı mercimek sizi memnun eder. 198, 200 gram. Bir su bardağı mercimek yeterli. Üstünü geçecek kadar su, soğuk su veya oda sıcaklığında su, sarı mercimek. İsteyen her türlü mercimeği kullanıp yapabilir ama sarı mercimek renk olarak sizi memnun eder. Sizden bir gün suyun içinde bekletmenizi istiyorum. Böylece midenizi kesinlikle rahatsız etmeyecek. Tam bir gündür bekliyor. Bir gün bekletirseniz mideniz rahatsız olmaz. Daha lezzetli tüketirsiniz. En son görüntümüz bu. Şimdi bunu suyunu döküp direkt yıkamaya geçiyoruz. Suyun renginin açıldığını fark ettiğim anda hemen bütün suyunu akıtıyorum. Mutfak robotuyla da olur ama blender çok daha iyi sonuç verir. Mercimeği ölçmek için kullandığımız su bardağıyla oda sıcaklığında ya da soğuk su, kesinlikle sıcak su değil. 1 2 3 Ne kadar mercimek kullanırsanız, kaç bardak mercimek kullanırsanız onun 4 katı su. Toplam 4 su bardağı su. Tuz miktarı size kalmış, ne kadar kullanmak isterseniz. Ama ben bir silme tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Üstünü şöyle siliyorsunuz ve bir silme kullandığınız kaşık kadar tuz veyahut da herhangi bir baharat elde ediyorsunuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Ben en sade halini yapıyorum herkes yapabilsin diye. İsteyen istediği baharatı katabilir. Şu flour nuts diyor, benim işimi görür. Sanki makinenin reklamını yapıyor gibiyiz ama arzum hakkımızı ödeyemez. Makinenin 20 saniyede bir durması, motorunu koruması gayet başarılı. Murat Kolbaşı beni bulsun. Murat Kolbaşı beni bul. Evet, 1 dakika benim için yeterli. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Bak, tavaya kadar göstereceğim. Ben teflon tava kullanacağım. İsteyen çelik tava, tencerede bile yapabilir ama teflon tava size burada rahatlık sağlar. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Tavayı yağlıyorum. Ama bakın şu üst taraflarını falan da yağlıyorum. Şöyle tavayı yağlıyoruz. Daha sonra şöyle beraber açalım. Bak, mis gibi kokuyor, biliyor musunuz? Duysanız keşke kokuyu. Kaynamaya başladığı anda köpüğüyle birlikte şöyle karıştırmaya başlıyorum. Çok basit bir tarif yapıyoruz ama basit tarifler esasında her zaman en zor olandır. Şimdi artık kaynamasına izin veriyorum. Hafiften köpükler çıkmaya başladığı anda, oynamaya başladığı anda üst taraf karıştırmaya başlıyorum. Zaten karıştırırken hissediyorsunuz alt tarafta bir tabaka oluştuğunu. Buradaki önemli nokta devamlı karıştırmak. Bakın, görüyor musunuz? Artık yavaş yavaş katman oluşmaya başladı. Yine de karıştırıyorum. Tamamen suyunu çektireceğiz. Artık katman yavaş yavaş oluşmaya başladığı anda orta ateşe alıyorum. Bu arada karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam. Hiç boşlamıyorum, dikkat edin. Direkt karıştırıyorum.
Karıştırmaya devam. Bakın daha akışkan, daha da koyulaşmasını istiyorum. Daha da suyunu çekmesini istiyorum. Şöyle zor karıştırabilmek istiyorum. Şu anda bile alabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınızla alakalı ama ben daha da zor karıştırılmasını istiyorum. Ama dikkat edin. Bunu yaparken çok ince bir nokta var. Yakmakla tamamen doğru pişirmek arasında. O yüzden çok dikkatli olun. Bakın devamlı karıştırıyorum. Bakın sanki bir beşamel gibi, görüyor musunuz? Şöyle 2 dakika daha pişmesine izin vereceğim. Kendi kendine. Şöyle yağlı kağıt. Yağlı kağıt olmasına rağmen şöyle biraz zeytinyağı. Hem lezzet vermesi için hem de şu yanları yağlayabilmem için çıkartırken bana yardımcı olsun. İster sıcak, ister biraz bekletirsiniz ama sıcakken yaparsanız daha kolay şekil alır. Tamamen akıttıktan sonra şöyle düz şeklimizi verelim. Vermeseniz de olur ama ben mükemmel olmasını istiyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. Şu hava kabarcıklarını alt taraftaki alıyorum ve tamamen oturtturuyorum. Böylece boşluk kalmıyor dibinde. Burası önemli. Şu anda çok sıcak. Oda sıcaklığına gelene kadar görüntü nasıl? Rengi. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Daha sonra işlemimize devam edeceğiz. Oda sıcaklığına geldiği andan itibaren hiç zaman kaybetmeden bunu dolaba kaldırıyorum. Artık soğuyana kadar ister 2 saat, ister 4 saat, isterseniz bir gün soğuyup şekil alana kadar uzun süre saklamasını da göstereceğim zaten. Soğuduğu anda dolaptan çıkartıyorum. Kapağını beraber açalım. Nasıl gözüküyor? Şöyle bir peynir görüntüsü var mı? Bir de içine bakalım. Yapısı, yumuşaklığı. Hellim peyniri gibi kızartmak için kesiyorum. Görüntü nasıl? Bir peynir havası var. Şeritler halinde keselim. Size uzun süre nasıl saklayacağınızı göstereceğim. İstediğiniz büyüklükte dilimler kesebilirsiniz. Bir kavanozun içine istediğiniz büyüklükte peynirleri dizip kırmızı acı biber ekliyorum ben. Siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Karabiber, tane karabiber. Hangi baharatları seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Alabildiği kadar dolduruyorum. Şöyle yanlara biber ekleyelim. Görüntüsü güzel olsun. Biraz daha karabiber. Zeytinyağı. Buradaki önemli nokta zeytinyağın tamamen üstünü geçmesi. Malzeme altında kalacak. Kapağını kapatıp uzun süre dolabın normal bölümünde saklayabilirsiniz ve tüketebilirsiniz. Hellim peyniri gibi kızartalım. 2 parça kızartalım. İlk başta. Şöyle 3-4 dakika sonra çeviriyorum. İsteyen daha da kızartabilir. İkinci postayı kızarttım. Bunlar ikinci peynirler. Küçüldü zannetmeyin. Toplam 4 peynir kızarttım. Artık tabaklayabiliriz. İsterseniz böyle tabağa küçük parçalar koyup üstüne zeytinyağı gezdirip istediğiniz baharatı ekip tüketebilirsiniz. Artık şunun bir tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Hep beraber bakalım. İlk başta şu zeytinyağlıdan bakalım. Hepsinin tadına bakalım. Ondan sonra yorum yapalım. Şimdi şu sıcak peynir, hellim peynir gibi olanın tadına bakalım. Ve uzun süre saklayabileceğiniz
zeytinyağlı, biberli, baharatlı olanın tadına bakalım. Açın ağzınızı, şunun da bir tadına bakın. Tabii ki bugüne kadar yediğim en güzel peynir değil. Böyle muhteşem bir hellim peyniri veyahut da muhteşem bir kaşar peyniri değil. Ama hayat kurtarır, bu pahalılıkta peynir ihtiyacınızı giderir. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman için unutmayacağım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.